Melisandre normal bir insan değil. Ayrıca görünümden çok daha yaşlı biri var karşımızda. Onun halihazırda ölmüş bir karakter olması bir yana, bir de Bloodraven'ın soyundan geliyor olabilir. Onun Azar Ahai'yi bulma takıntısı, geçmişindeki gizem, serinin kötü karakterlerinden biri olup olmaması ve daha fazlasını bu videoda konuşacağız. Tabii videoya geçmeden önce kısa bir ricam var. Eğer Asoyaf'ı diziden değil metinden okumayı seviyorsanız, bu tarz kitap odaklı analizlerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlara da mutlaka kendi Melisandre teorinizi yazın. Ateş White mı, Bloodraven'ın kızı mı, yoksa ikisi de değil mi? Bu tarz uzun dosyaların devam etmesi için katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz. Şimdi Melisandre'nin alevlerinin arkasında ne olduğuna bakalım. Melisandre hakkında en net bilgiyi 5. kitapta kendi bakış açısı bölümünde görüyoruz. O bölüme kadar Melisandre'yi başkalarının gözünden görürüz. Crescent onu korkunç bulur. Davos ona güvenmez. Hatta Stannis'in varlığı için tehdit görür ki çok haklıdır. Jon onu tehlikeli ama faydalı biri görür. Fakat Eddard with Dragons'ta ilk kez kadının kendi zihnine giriyoruz. Ve orada çok küçük ama devasa bir bilgi veriliyor. Bir kadının Merone diye seslendiğini duydu. Bir erkek sesi sürü yedi diye çağırdı. Kadın ağlıyordu. Gözyaşları alevdi. Yine de hepsini içine çekti. Melisandre, Stannis ve Arya hakkında alevlerine bir şeyler görmeye çalışırken alevleri bir anlığına onu geçmişten bir sahneye gösterir. Tabi biz okuyucular da hemen bunun onun geçmişi olduğunu varsaydık. Yani Melisandre'nin bir zamanlar adı büyük ihtimalle Melone'ydi. Sürü 7 ifadesi de çok kuvvetli şekilde bir satış, köle pazarı veya tapınağa verilen çocuk iması taşıyor. Essos'ta tapınaklara verilen çocuklar genelde köle olduğu için bu Melone her şekilde bir köle zaten. Bir insanın adıyla birlikte sürü diye hatırlanması onun bir kişi olarak değil bir mal olarak numaralandığını gösteriyor zaten. Bu tek başına bile Melisandre'nin inançla ilişkisini daha trajik hale getiriyor. Çünkü Melisandre kendinin rolünün seçilmiş hizmetkar gibi görüyor olabilir ama başlangıç noktası muhtemelen kutsallık değil. Korku, satılma ve kimliğini kaybetmeyle ilgili. Kadın ağlıyordu, gözyaşları alevdi diye yapılan mecazi göndermede zaten kölelik geçmişini daha da pekiştiriyor. Aynı bölümde şu cümlede geçiyor. Melisandre sanatında sayılamayacak kadar uzun yıllar çalışmış, bunun bedelini de ödemişti. Kutsal alevlerin içinde yarı görünür, yarı saklı duran sırları sezmekte, kendi tarikatında bile onun ustalığına erişen kimse yoktu. Sayılamayacak kadar uzun yıllar. Şimdi bunu illa yüzlerce yıl diye almak zorunda değiliz. Martin bazen edebi olsun diye abartılı ifadeler kullanmayı seçmiş olabilir ama burada mesele şu. Melisandre normal 30-40 yaşlarında bir kadın gibi de yazılmıyor zaten. Kendi zihnine bile çok eski, çok uzun süredir eğitim görmüş, çok ağır bedeller ödemiş biri gibi duruyor. Bu yüzden ilk olasılık şu. Melisandre çocukken Melone adıyla satıldı, sonra aşağı veya Rolo tapınakları tarafından yetiştirildi ve çok uzun süre büyü öğrendi. Bu en temel, en sade açıklama ama açıklama her şeyi çözmüyor. Çünkü Melisandre'nin bedeni normal çalışmıyor. Melisandre'nin ateşi White olabilecek fikrini ciddiye almamın sebebi sadece yaş meselesi değil. Asıl mesele onun bedensel ihtiyaçları. 5. kitapta Melisandre'nin geceyi çoğu zaman ateşin başında geçirdiğini görüyoruz. Şöyle demiyor. Bazı geceler dalardı ama asla bir saatten fazla değil. Melisandre bir gün hiç uyumamak için dua ediyordu. Bir gün rüyalarından kurtulmuş olacaktı. Melone diye düşündü. Sürü 7. Yani bazı geceler dalıyor ama asla bir saatten fazla değil, hatta bir gün hiç uyumuyor. Tabii kurtulmak istediği rüyanın ne olduğunu da görüyoruz. Melone, sürü 7. Bu da bize Melone'nin Melisandre olduğu çıkarımı doğruyor aslında. Tabii bizim odaklı olduğumuz şimdi uyumama veya çok az uyuma meselesi. Tabii aynı povda yemek yememeyi unutmamam ne diyor. Yiyecek. Evet, yemeliyim. Melisandre bazı günler yemek yemeyi unutuyordu. Rolur, Melisandre'nin bedeninin bütün gıda ihtiyacını karşılıyordu ama bu ölümlü adamlardan saklanması gereken bir durumdu. Deva'nın ona kahvaltı getirdiği sahnede de Metin bunu hissettiriyor zaten. Kahvaltıyı Melisandre odasına bırakmasını söylüyor ve büyük ihtimalle Melis'in yiyeceğini düşünüyor. Bu çok önemli çünkü bu çok çalışkan rahibe ailesi gibi yazılmış değil. Asoyv evreninde uyku ve yemek ihtiyacının azalması bize başka bir şey hatırlatıyor. Breakdown diyor.
Arya Berick'i gözlemlerken şunu fark eder. Lord Berick ise hiç yemek yemezdi. Arya onu hiçbir zaman yemek yerken görmemişti. Yalnız arada sırada bir kadeh şarap içerdi. Uyuyor gibi de görünmezdi. Şimdi Berick yemiyor. Arya onu hiç yemek yerken görmemiş, bazen bir şeyler içiyor, uyuyor gibi de görünmüyor. Sadece gözü kapanıyor ama konuşunca hemen açılıyor. Bu Melisandre ile neredeyse birebir aynı. Melisandre de tamamen bedensiz bir hayalet değil. Su içiyor, boğazı kuruyor, kasları ağrıyor ama yemek ve uyku konusunda normal insan gibi değil. Lady Taşkalp'te gördük ki o da yemiyor ve uyumuyor. Yani Melisandre yemek yiyemez demiyorum, isterse yediğini görürüz. Ama çoğunlukla ihtiyaç hissetmiyor. Berick de içiyor zaten. Mesela şu, ihtiyaç azalıyor. Beden hala çalışıyor ama normal insan bedeni gibi çalışmıyor. Burada white kavramını da düzgün tanımlamak lazım. Şimdi white deyince aklınıza böyle sadece ötekilerin kontrol ettiği çürümüş cesetler geliyor ama onlar ölü beden koklular. Soğuk el gibiler ise gerçek anlamda white olanlar ama o buz white muhtemelen. Berick ve Taşkalp ise ateş white'ı. Thoros Berick'i nasıl dirilttiğini anlatırken şunu söylüyor. Ağzımı ateşle doldurup alevleri içine üfledim. Boğazından aşağı ciğerlerine, kalbine, ruhuna dek. Ama o güne dek ateş içini doldururken öyle bir adamın titrediğini hissetmemiş, gözlerinin açılışına tanık olmamıştım. Burada çok net bir ölümden dönüş var ama Berick dizilerden gelen o algıyla klasik anlamda zombi değil. Konuşuyor, karar veriyor, hatırlıyor ama her ölümde biraz daha eksiliyor. Ben bunu zamanında Batı'nın hayret bittiğine benzetmiştim. Tabi Martin usulü. Bitmemiş işlerini tamamlamak için dünyaya dönen ölüler ama ruhları beden buluyor. Etrafta öyle boş boş dolanmıyorlar. Martin'in Spock Martin'de Catelyn için sorulan bir soruya cevap verirken ölüm insanı değiştirir diyor ve Catelyn'in artık eski Catelyn olmadığını, Berick'in de eski Berick olmadığı gibi değiştiğini söylüyor. Bu yüzden benim önerdiğim fikir şu. Berick ateşle dönen ama her dönüşte eksilen bir ateş fight'ı. Taşkalp çok geç döndüğü için çok daha bozulmuş, intikama indirgenmiş bir ateş fight'ı. Toros'a teklif edildiğinde onu geri döndürülmesi için çok geç olduğunu söylemişti ama reddedilmişti. Melisandre ise eğer White ise bunun daha rafine, daha kontrollü, daha iyi korunmuş versiyonu olabilir. Yani çürümüş değil, zombileşmiş değil ama insani ihtiyaçlara fazla gerek duymuyor. Melisandre'nin White olduğuna dair bir diğer ipucumuz ise kanı. Kırmızı rahibe titredi. Uyluklarından kan süzüldü. Siyah ve dumanlı. Eğer diğer White ya da ölü kukla bedenlere bakarsanız kanları tarif edilirken siyah ve benzer ifadeler kullanılıyor. Çünkü beden normal bir beden değil. Hatta bazılarının kanı bile akmıyor. Belki olduğu gibi artık yani. Tabi 6 kere ölüp dirilmek etkili olmuştur. Bakıyoruz ki Melisandre'nin kanı da siyah ama ek olarak dumanlı çıkıyor. O hem ateş White'ı hem de Roller'ın rahibesi. Şu ana kadar toparlarsak Melisandre Essos'a köle olarak satılmış ve yüksek ihtimal bir ateş White'ı. İlk aşama normal bir insan iken katıldığı Roller tapınağında bir süre sonra ateş White'a dönüştürüldü. Bahsettiği ödediği bedel hem köle olarak çektiği acı hem de aldığı eğitimin zorluğunu ek olarak ölüp dirilme meselesi olabilir. Peki Melisandre kaç yaşında olabilir? Çok mu yaşlı yoksa göründüğü yaşta mı? Aslında buna %100 kesin bir ifadeyle cevap vermek zor olsa da dizinin dizi sorumlularından Den'in 6. sezon için verdiği söyleşilerden birinde şu açıklamayı yapmıştı. Melisandre'nin görünümünden çok daha yaşlı olduğuna dair daha önce birkaç işaret vardı. Martin'le onun hakkında çok erken dönemde yaptığınız bir konuşmada onun birkaç yüzyıllık olması gerektiğini söylemişti. Gerçek işini hep göstermek istemiştik. Doğru zamanı bekliyorduk ve bizim için doğru zaman buydu. Dizi onu 400 yaşında olarak gösterdi. Açıklama buydu ama kitaplarda bu yaşın kaç olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Martin'den gelen kesin bir açıklama da yok. Bu sebeple 400 meselesinin Dan ve David'in aldığı sayısız inisiyatiften biri mi olduğunu yoksa doğrudan yazardan mı geldiğini bilmiyoruz. Özetle Melisandre'nin net yaşı kesin olmasa bile görünümden çok yaşlı biri olduğunu Dan üzerinden doğrulamış oluyoruz. Şimdi yaş meselesine burada bir ara verip köken olayına geri dönelim. Melisandre'nin anne babası kim? Bunun için çok popüler bir görüş var. Bloodraven. Şimdi Melisandre'nin görünüşüyle Bloodraven arasında gerçek bir paralellik var. Bu paralellik kesin baba kız kanıtı değil ama görmezden gelmek de gerçekten zor. Bloodraven için Martin Spock Martin'e verdiği tarif çok net. Brandon Rivers albino,
Süt beyazı teni, beyaz saçları ve kırmızı bir gözü var. Yüzünde kan lekesi gibi duran bir doğum lekesi taşıyor. Kendisi yaşın en güçlü yeşil görünü olduğu gibi oldukça da uzun boyludur. Şimdi Melisandre'ye bakalım. Krema kadar beyaz ten, yahut soluk beyaz ten, kırmızı gözler, kızıl saç ki kresen doğal olmayan bir kırmızı renk olduğunu söylediği için boyu olduğunu tahmin ediyoruz. Ve tabii ki sürekli taktığı yakut kolyesiyle ateş ve kağıt özellikle dikkat çekiyor. Ayrıca kadınlara göre oldukça uzun boyludur. Hatta Cressy'nin gözünden baktığımızda birçok şövalyeden bile uzun boylu olduğunu öğreniriz. Şimdi doğal olmayan kızıl saç ve ten renginin aşırı beyaz olması karşımızda bir albino olduğu fikrini doğuruyor. Aynı Bloodraven gibi. Şimdi tabii koca evrende yegane albino Bloodraven olmak zorunda değil şüphesiz ama ikisinin de göz rengi kırmızı olunca işler değişiyor. Çünkü bu kırmızı gözleri biz sadece belli başlı kişilerde görürüz. Kırmızı gözler ya da çok yoğun yosun yeşili gözler yeşil gören alametleridir. Bloodraven gibi ve tabii resmi olmasa bile muhtemelen daha düşük seviyede olan yüce yürek aileti gibi. Esos'un aşağısından gelen bir kadının birebir Bloodraven'a benzemesi aile böyle çok dikkat çekiyor ve bize ortada bir baba kız bağı olduğunu düşündürüyor. Zaten Melanie isminden yola çıkarsak bile Melisandre'nin aslında Westeros kökenli olduğunu düşünmemiz için bir sebep oluyor. Zira Melanie Essos isimlerinden değildir, benzemez. Biz biliyoruz ki Martin genetik bağlantıları renkleri kuruyor. Renkler, bedenler, tekrar eden imgeler, simetriler kullanır. Jon ve Arya nasıl birbirine benzer görünüyorsa, Etablerine nasıl mor göz ve gümüş saçla işaretleniyorsa, Baratheon'la kimle evlenirse evlense muhakkak siyah saç mavi göz çocuk çıkartıyorsa, Bloodraven ve Melisandre de kırmızı göz, beyaz ten ve saç rengiyle birbirine yaklaştırılıyor olabilir. Ama Bloodraven tek başına yetmez. Bu kuramın diğer ayağı Shira Seastar. Shira Seastar büyük güçlerin en gizemli figürlerinden biri. Martin'in Spock Martin'e verdiği tanıma göre bir gözü koyu mavi, diğeri parlak yeşil. Çağının en büyük güzeli. Çok okuyan, 12 dil bilen, eski parçalarını hele böyle çevrili bir insan. Ayrıca annesi gibi karanlık sanatlarla uğraştığına dair söylentiler var. En önemli kısmı şu. Bloodraven ile bir ilişkisi var. Bu tüm Westeros tarafından da bilinen bir şey. Melisandre'nin Bloodraven ve Shira'nın kızı olabileceği fikrinde yaş meselesine bakalım. Yaş olarak mümkün mü? Evet. Bloodraven fetihten sonra 175 doğumlu. Shira da Aegon 4.'nün son çocuklarından biri. Anasıyla da şu an yaklaşık zaman olarak fetihten sonra 300 civarı, eğer Melisandre 190'ların sonu veya 200'lerin başına doğmuş olsaydı 5. kitapta 90 ila 100 yaşlar arasında olabilir. Bu tek başına Melisandre için imkansız değil, hatta sayamadığım kadar uzun yıllar sözünün havasıyla da uyumlu. Görsel olarak da bazı şeyler oturuyor. İşte Bloodraven'ın beyaz kırmızı büyü dili, Shira'dan güzellik, karanlık sanatlar, cazibe ve gizem gelebilir. Melisandre'nin kalp şekilli bir yüze sahipti diye tarif edilmesi de Shira'nın kalp biçimli yüzle yan yana düşünülebilir. Gerçi Martin'in güzel stardan bir de her çekici kadının bu yüze sahip olması ama olsun. Yani bu bağlantılar tek tek kesin kanıt değil haliyle ama Martin'in tarzına bu kadar renk, yüz, büyü ve tarih yankısı bir araya gelince en azından burada bir şeyler olabilir dedirtiyor. Eğer Melisandre gerçekten Bloodraven ve Shira'nın çocuğuysa bu çocuk nasıl bir köle oldu? Hani Bloodraven gibi Westeros'un en güçlü adamlarından biri ve Shira gibi soylu, zeki, büyüyle bağlantılı bir kadının çocuğu niye söz satıldı? Buna birkaç cevap üretilebilir ama hepsi spekülasyon. Birincisi, çocuk gizli doğmuş olabilir. Shira evlenmediği için hamileliği belki de politik bir sorun yaratabilirdi. Bloodraven zaten Blackfyre isyanlarının ortasında nefret edilen, korkulan bir figürdü. Böyle bir çocuğun varlığı saklanmış olabilir. Gerçi ben bunu çok düşük ihtimal biliyorum. Neticede Targaryenlerden bahsediyoruz. İkincisi, çocuk bilerek Essos'a gönderilmiş olabilir. Shira'nın Lys ve Doğu bağlantıları üzerinden bu mümkün. Kadının Lys'te Serenay'ın kızı olması Shira hattını Essos'a bağlamak için kullanılabilir. Shira'ya ne olduğu kesin olarak zaten bilmiyoruz. Onunla ilgili anlatılan bir yerde noktayı koyuyor. Belki Bloodraven ve acı çelik arasında kalmaktan bakıp Westeros'u terk ederek Lys'e gitmiş ve Melisandre'yi hamile kaldığını fark etti de onu doğurmuştur. Birçok kadın gibi doğumda ölüp çocuğu yetim kalmış olabilir. Neticede annesi de aynı şekilde öldü. Günün sonunda da kül olarak satılacağı zorlu bir hayata başlamıştır. Tabi bunların hiçbirinin kanıtı yok. Ve bizim için asıl sorun yaş meselesi, hatta ateş bayatı ayrıntısı. Bloodraven'ın babası olmasıyla ilgili en büyük sorun Melisandre'nin yaşının birkaç yüzlük olması ve ateş bayat olması.
Eğer birkaç yüzyıllık açıklaması doğru ise bu kırmızı rahibenin en az 200 ve üstü olduğunu gösterir. Bu da yaş olarak Blatter'ın onun babası olamayacağını bariz bir şekilde gösteriyor. Çünkü yaşta daha büyük demek. Diğer yandan eğer bu kadar yaşlı olmasaydı ve Blatter'ın da babası olsaydı ateş baytı işaretlerine rağmen onun ateş baytı olması gene mümkün olmazdı. Şimdi bir ateş baytı yaratmak istiyorsanız ateş büyüsüne ihtiyacınız var ama soru şu, ejderha yokken ateş büyüsü çalışıyor muydu? Öyle ya, Blatter'ın döneminde ejderha yoktu. Son ejderha 3. Aegon döneminde öldü. Sir Arnold'un o gün için yaptığı yorum şudur. Son ejderha öldüğünden beri yazlar kısaldı. Kışlar uzadı, daha da zalimleşti. Bunun temel sebebi de ateş büyüsünün ortadan kalkması. Zira ateş ejderhaları ateş büyüsüne bağlantılıdır. Bunu en net çılgın ateş ustası Helen söylüyor. Tyrion'a çılgın ateş üretimindeki büyülerin eskisine göre daha iyi çalıştığını anlatırken şöyle söylüyor. Onlar eskisinden daha iyi çalışır gibi görünüyor. Sonra da eski ustasının sözünü aktarıyor. Son ejderha öldüğü gün büyü dünyadan çekilmeye başlamıştı. Bu cümle bence bu tartışmanın merkezinde duruyor. Ejderhalar öldükten sonra büyü tamamen bitmedi belki ama dünyadan çekilmeye başladı. Özellikle ateşle bağlantı büyüler çok zayıfladı, yok denecek noktaya geldi. Bunu Thoros örneğinde de görüyoruz. Thoros'un ilk kitaplardaki alevli kılıcı gerçek büyü değil. Çılgın ateşiyle yapılan bir gösteri. Yani ejderhalar yokken kızıl harpler vardı. Dualar vardı, ritüeller vardı ama mucize kısmı işlemiyordu. Thoros'un belki dirilttiği an bu yüzden çok önemli. Çünkü Thoros bu ritüeli daha önce de yaptım. Eski rahipler de yapardı ama ilk kez ölü adamın titrediğini ve gözlerinin açıldığını gördüm diyor. Bu neye denk geliyor? Deni'nin ejderhalının dünyaya dönmesinden sonrasına. Benim Şafak İmparatorluğu ve Uzun Gece videosunda kurduğum önemli fikir vardı. Büyünün kendisi belki ejderhalara bağlı değildir ama ateş büyüsü ejderhalara bağlı görünüyor. Ejderhalar yok olduğunda ateş büyüsünün gözle görülür biçimde zayıfladığını söyledim, hatta yok olduğunu. Kitapların verdiği bile de zaten buna yakın. Çılgın ateş büyüsü olarak daha iyi üretilmeye başlıyor. Thoros'un doğası ilk kez gerçek bir diriltmeye dönüşüyor. Cam mumlar yanmaya başlıyor. Deni'nin ejderhaları sadece 3 hayvan değil yani. Dünyanın büyüsel sistemindeki ateş damarını tekrar açan varlıklar gibi duruyor. Bu durumda Melisandre eğer Blatter'ın kızı ise ya olabilecek yaşlarda olsaydı ateş baytı olamazdı. Zira ateş ejderhası olmadığı bir dünyada ateş baytları da olmaz. Tabi 200'ün üstünde yaşındaki bir kadın için ejderhanın varlığını sürdürdüğü bir dönemde ateş baytına dönüşmek gayet mümkündür. Biz hep öyle farz ettik yaşıyoruz ama ya Melisandre aslında tam anlamıyla ateş baytı değilse, uzun ömrü, görünüşü ve bedensel ihtiyaçlarının azalmasını bir çeşit illüzyon, kan büyüsü ve ateş büyüsü kombinasyonu ile gizliyorsa, bu mümkün mü? Dizide aslında yaptıkları tam olarak da buydu. Bunu da Yakut Kolesi'nin üstüne yapmışlardı ve kitaplarda Melisandre'nin bunu Melis'in görünüşünü değiştirmek için kullandığını da biliyoruz. Yani Senester'in çıkış noktası sağlandı. Bu çok ilginç bir büyü sistemi. Melis örneğinde kemikler hatırlıyor. Saç, parmak kemiği, ölü adamın eşyaları hepsi bir görünüşü çağırmak için kullanılabiliyor. Bir yüzünüzü değişmiyor ama dışarıdan algılanan hali değişiyor. Hala kitaplarda da temelde bu fikir olası olarak gündeme getirebilir olsa da uyku ve yemek yeme, hatta kan rengi gibi ayrıntılar bu fikirden bizi uzaklaştırıyor. Zira bu özellikler kendine illüzyon büyüsü yapmış birinin özellikleri değil, ateş baytına ait. Eğer yaşı yüzük geçmemiş olsaydı o zaman bu noktaya tutunabilirdik belki ama yaş meselesinden bile patlıyoruz. O zaman toparlarsak şu ana kadar konuştuklarımızı, kendisi en az 200 yaş ve üstünde ejderha döneminde muhtemelen Westeros'ta doğmuş ve sonra kendini bir şekilde Essos'ta köle pazarında bulmuş albüle bir genç kızdı. Aşağıda Rollo tapınağına satıldı, ateş bağışına dönüştürüldü ve yaklaşan büyük savaşta Azor ailesini bulmak için Westeros'a geri döndü. Peki Melisandre kötü mü yoksa kendini kahraman sanan biri mi? İnsanları ilana kurban edip yakan bir kadın var önümüzde ve muhtemelen Şirin'in yakılması meselesi besleyecek. Tarif edecek kişi de olacak. Yani söz konusu rol ise çocuk falan dinlemiyor kendisi. Bu noktada Melisandre kötü karakter gibi okumak kolay. İnsan yakıyor, gölge doğuruyor, Stannis'i yönlendiriyor, kehanetleri yanlış yorumluyor ama Martin bu konuda basit bir cevap da vermiyor. Sonspoke Martin'de bir oku Melisandre ve Mirimazdur'un kötülüğü hakkında sorunca Martin çok net bir şey söylüyor. Biri kendini kahraman görüyordu. Melisandre büyük ihtimal öyle hissediyor. Gerçekten ne olduklarını belirlemek okuyucuya kalmış. Bunu kolaylaştırmak istemiyorum diyor.
Bu Melisande için bence çok kritik çünkü onu sadece kötü cadı diye okumak fazla zayıf kalır. Melisande kendini dünyanın son savaşına doğru tarafta sanıyor. İnsanları yakıyor çünkü bunun insanlığı kurtaracağını düşünüyor. Yanlış görüyor, yanlış yorumluyor ama yalan söyledim sanmıyor. Bu da ateş vaati teorisiyle ilginç şekilde birleşiyor çünkü eğer Melisande ölümden dönmüş biri ise Beric gibi o da bir göreve sabitlenmiş olabilir. Beric her dönüşü kendinden bir şey kaybediyor ve sonunda neredeyse sadece adalet fikri kalıyor. Stoneheart'ta ise sadece intikam kalıyor. Bu ikisi için de bu adalet ve intikam onların geri dönüş çabasıydı. Bu sebeple ne olursa olsun bu fikre sabitlenerek hareket ediyorlar. Yani bir nevi ellerinde değil aslında. Melisandre'de ne kalmış olabilir? Amaç Azar Ahai'yi bulmak, karanlığı yenmek, şafağı getirmek. Kendini buna öyle bağlamış ki yemek, uyku, kişisel hayat, geçmiş hatta kendi eski adı bile silinmiş. Melin'e gitmiş, geriye Melisandre kalmış. Bu yüzden Melisandre'nin en trajik tarafı şu olabilir. Kadın doğru tarafta insanlık için savaştığına inanıyor ama bunu yaparken yanlış yorumlanan kehanetler, aşırıya kaçan kurban ritüelleri ve belki de en başından beri yanlış yerde durmak gibi bir durum olabilir. Şimdi bütün parçaları birleştirelim. 1. Melisandre'nin eski adı büyük ihtimalle Melanie ve çocukken sürüye olarak satılmış veya tapınağa verilmiş. Bu kitapta açıkça ima ediliyor. 2. Melisandre'nin uzun süredir büyü yaptığı hatta sayılamayacak kadar uzun yıllar denecek kadar eski bir eğitimden geçtiği söyleniyor. 3. Yemek ve uyku ihtiyacının azalması Beric Dondarrion'e ciddi paralellik gösteriyor. 4. Ateşli dirilme ritüeli Toros'a ejderhanın dönüşünden sonra gerçekten çalışmaya başlıyor gibi duruyor. Bu da onun en az 200 yaş üstü olduğunu gösteriyor ki Den'in açıklaması da zaten birkaç yüzyıllık şeklindeydi. 5. Ejderhaların yokluğunda büyünün zayıfladığı Heli tarafından doğrulanıyor. Çılgın ateş büyülerinin daha iyi çalışmaya başlaması da bunu destekliyor. 6. Melisandre göz bağlama yapabiliyor ve görünüşü değiştirmek için kemik, saç, eşya gibi hatırlayıcı unsurlar kullanıyor. Bu da onun kendi görünüşünü saklıyor olabilecek ihtimali açsa da uzun ömürlü olması ve diğer özellikler onun ateş vaati olduğu fikrini güçlendiriyor. 7. Bellatrix ve Melisandre arasında çok güçlü bir benzerlik var. Bu da ikisinin ilk aşama baba kız olduğu fikrini doğursa da yaş ve white olma meselesi fikre büyük darbe vuruyor. Peki nihai hükmüm ne? Bana göre Melisandre'nin sıradan bir insan olmadığı neredeyse kesin. Onun yaşı, bedeni ve büyüsü normal birinin açıklamasıyla tam oturmuyor. Ateş white olma ihtimali ciddi. Bellatrix'in ve Shira'nın kızı olma ihtimali ise kronolojik olarak da white olması yüzünden de olası durmuyor. Bu kısım muhtemelen Martin'in erken aşama fikri olarak yazılmış ama zamanla değiştirilmiş olabilir. Bence en güçlü formu şu. Melisandre çocukken kimliği elinden alınmış. Aşağı veya Rollo düzeni içinde ateşe bağlanmış, ejderhaların dönüşüyle gücü artmış, bedeni artık normal insan gibi çalışmayan çok yaşlı bir white. Köken olarak Westeros olduğu fikri kırmızı gözler ve Melanie ismi güçlü bir ihtimal çünkü kırmızı göz işi gören alameti iken isim de buraya özgüdür. Gördüğünüz gibi genel olarak bu videoda kesin bir hüküm vermekten ziyade Melisandre'nin kimliği etrafındaki olasılıkları tartıştık. Bana göre en güçlü ihtimal onun normal insan olmadığı, ejderha döneminde doğmuş ve yolda esası düşmüş bir köleyken Rollo dinine girip sonra ateş fight olduğu, bu sebeple Azar Ahai meselesi takık olduğu yönde çünkü diriliş çapası buydu. Bellatrix ile kan bağı da maalesef yok. Ama benzerlikler muhtemeldir ki erken dönem bir fikrin yazarın kafasında oldu ama sonra vazgeçtiğini gösteriyor olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumda belirtin lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.